İkinci bölüm. Hazır mıyız? Bence hazırız. Hazırız. Olduğumuz yerden direkt girelim abi. Bu arada ikimiz de çok şeyiz. Şevkliyiz. Eyvallah. O yüzden konular bazen karışabiliyor. Çünkü bir yerden girip bir yerden çıkıyoruz. Şimdiden kusura bakmasın. Evet. Kafa karışıklığı yaratmıştı. Affola ama bence eğlenceli gidiyordur diye düşünüyorum. Öyle değil yani. İkinci bölümde ne yapıyoruz? Abi biraz daha sosyal medyada ilk başta girdik ama biraz daha çok fazla konuşamadık. Şimdi birazcık derinlemesine girelim. Şahane, bence harika. Bazı eleştiriler. Sen ne diyorsun? Aynen. Dediğim sallayacağız bildiğin. Eyvallah. Sallayacağız. Şu an onu yapacağız. YouTube'da benim bildiğim çok yok. Yüzüklerin Efendisi ile alakalı Türk içerik çıkartıcısı. Çok birkaç kişi var. Ama Instagram, yani benim de yaptığım iş Instagram üzerinde olduğu için Instagram'da çok fazla örnek var. İnanılmaz fazla var. Ve bunlar çok kötü. Yani çok kötü. Neden kötü? Bunu aslında girişte de söyledim de şimdi o dediklerimi biraz daha detaylandırıp size daha iyi bir şekilde açıklayacağım. Bir standart yok. Yani adam çok güzel bir sanat eseri buluyor. Altına onu kimin yaptığını yazmadan, nereden bulduğunu bile söylemeden, çok doğru. Resimde gördüğü şeyi, bazen gördüğü şeyin ne olduğunu anlamayıp altında yanlış bir caption yazarak paylaşıyor. Sıkıntı bu değil. Bu Instagram'da herkesin yaptığı ama yapılmaması gereken, kimsenin yapmaması gereken büyük bir hata. Adam bundan 3 saat sonra veya 2 saat sonra, genelde böyledir zaten 3 saat periyotlarla ben de öyle genelde paylaşırım. İnanılmaz saçma, böyle komik olmayan, hani komik olsa bir şey demeyeceğim, komik olmayan meme, işte komik bir sahne, komik olduğunu düşündüğü bir sahne, saçma sapan bir şeyi paylaşıyor. Şimdi ve adam bundan ciddi bir takipçi kazanıyor. Kazanabilir çünkü Instagram biraz şöyle çalışıyor, bu neymiş güzel, beğendim, takip ettim, geçtim. Sonrasında ne olduğuna çok bakmıyor. Evet. Fakat bunu yapan o Instagram sahibi olan arkadaşlar şunu düşünüyorlar, çok ciddi bir kitleler olduğunu zannediyorlar. Ciddi kitleden kastım aktif bir kitle. Aktif, evet. Aktif önemli bir konu. Şimdi ne kadar aktif çok tartışılır. Bence hiç değiller. Hiç değiller. Neden? Çünkü adam gördüğü şeyi okumuyor bile altına ne yazdığını. Beğenip geçiyor. Sadece ona o an için tabi ediyor, basıyor, geçiyor. Aynen öyle. Bizde öyle değil. Ya ben şunu görüyorum. Bazen atıyorum mesela herkes hata yapıyor. Ben de bazen atıyorum mesela sanatçının ismini yanlış yazıyorum. Birisi hemen çıkıyor, düzeltiyor hemen. Şimdi yapılan çizim de hani çok fazla eser var. Çizim olarak, sanat eseri olarak ama genelde fix paylaşılan bazıları vardır. Mesela bir tane resmi birçok kişi paylaşır. Mesela ben bunu o adamların, aynı postu, benim paylaştığım postu o adamların sayfasında görüyorum. Altında hiçbir şey yok, herkes gülmüş, işte My King, saçma sapan, ne oluyor yani, anladın mı? Benimkine insan düşünüyoruz, bak bunu eksik yazmışsın. Bu şu tarihte yapıldı. Birisi çıkıyor diyor ki ben bunun orijinaline sahibim, satın aldım, müzayededen satın aldım. Öbürü diyor ki işte ben sanatçıyla çok yakın. Harbiden böyle diyaloglar çıkıyor. Orijinalini satın alanında tanışmak isterim bu arada. Belli bir fiyat yani. Çok net yani. Tanışmak isterim. Şimdi böyle olunca inanılmaz bir de organik bir kitleye sahip. Dediğim gibi hani yavaş bir şekilde ama emin adımlarla yükseliyor. Standardı var sonuçta bahsettiğimiz şeyler. Aynen öyle. Ya ben o saçma sapan şeyleri yapsam, o aptal saptal videolar, aptal saptal resimleri, postları paylaşsam şu ana kadar 70-80 bin takipçi olmuş. Çünkü aynen. Ama aktif, kaliteli ve ne yaptığıma bakan insanlar istiyorum diyorsun. Ben öyle istiyorum. Bence de doğru bir şey yapıyorsun böyle. Bu noktada şunu da belirtmek isterim. Evet, bu fotoğraf hikayesi veya resim hikayesi benim de ciddi bir sıkıntım. Seninkileri de paylaşıyorlar çünkü sen kredi vermeden. Aynen öyle. Yani ismim geçmeden bazen sağ olsun takip eden arkadaşlar söyledikleri için yakalıyoruz ama tabii bütün Instagram alemini kontrol etme şansım yok. Taglenmediği için göremediklerim de oluyor ama o konuda lütfen yapan kişiye biraz saygıdan, biraz da empati kurarak bizi de oraya bir yere iliştirirseniz her şey çok daha güzel olur. Başıma gelen bir şey anlatayım. Tabii. Sanatçının ismini vermeyeyim, çok doğru olmaz ama büyük bir sanatçı ve John Ho. Hiç bakmıyor Instagram, kullanmıyor. Keşke kullansın. Keşke. Aynı fikirdeyim. Alan Lee de öyle, o da hiç bakmıyor mesela. Evet. Hiç. O da hiç çok eski kafalı adamlar. Tam old school'lar ya. Tam old school'lar ya. Bir tane sanatçı, old school'lardan, eskilerden, hani yaşlı bir adam. Bir resmini paylaştım ben. Ama
eserin adını yanlış yazmıştım kendisine. Kredi verdim, eserin adını yanlış yazmıştım. Dedi ki bana bunu neden böyle yaptın? Dedim ki kusura bakmayın affedersiniz. Sana dava açarım dedi. Aynen. Yani aslında ilk başta öyle girdi zaten. İlk başta öyle girdi. Sana dava açarım. Yaptığın işte doğru değil, yanlış. Sonra ben anlattım. Açıkladım kendisine. Bakın böyle değil, yanlış anladınız bir yandan. Sonra çok yakın arkadaş olduk kendisi. Sürekli resim sohbet ediyoruz. Sürekli yazıyor. Neler yapıyorsun, ne yapıyorsun bilmem falan. Bana haber veriyor. Bak şu an bunu çiziyorum. Hazırlan, bunu paylaş diye. Vay be, çok güzel. Aynen. Bu efsane. Ama buradaki dikkat çekmek istediğim nokta bunun çok ciddi ceza yaptırımları da olabilir. Evet tabii. Yani sen karakter itibariyle öyle bir adam değilsin, çok tatlı bir insansın ama yani bir noktada yer atarsa... Tabii. Sonuçta belli bir emek veriyorsun. Hani sana birileri soruyor ya ne kadar fiyata, ne kadar para harcadın. Bir bu kadar daha yapacak kadar para alabilirsin. Aynen öyle. Yeni koleksiyon sponsor olmak isteyenler varsa daha çok resimleri kredi vermeden paylaşın. Evet lütfen. Çok eğlenceli olur benim için. Severek. Ne yazık ki ya o soru hiç o konuya hiç girmeyelim. Bu arada hemen bunu da belirteyim. O Muhteşem Soy'la ilgili videomuz var. Seyretmeyenler mutlaka izlesinler. Güzel video oldu. Evet, Mutlaka izleyin. Evet. Biz izledik. Aynen. Evet abi devam edelim şeyden. Bu hesaplar. Hesaplar bir de şey var. Şimdi Instagram hesabı olduğu için çok fazla soru geliyor. Çünkü biz mavi tikimiz yok. Evet. Olması da çok mümkün değil çünkü biz başka insanların yaptığı şeyleri paylaşıyoruz. Birazcık daha insanlara, beni takip edenlere kişisel bir algı yaratıyor. Yani bu sayfanın ben ne kadar adminliğini yapıyor olsam da bu benim kişisel kendi işte şeylerimi paylaştığım bir yer değil. Değil evet. Değil. İnsanlarda biraz bu algı var, oluşuyor. Kötü de değil aslında aslına baktığın zaman, yani netice itibariyle çok da kötü değil. Çok fazla mesaj geliyor. Yani bu arada mesela ben burada araya girmek istiyorum. Şimdi kötü değil derken veya benim kendimle ilgili değil diyor ama gerçekten yani sonuçta gerek Tolkien gerek Orta Dünya sever bir kişi olarak gerçekten içerik olarak farklı ve gerçekten kaliteli bir şey hesabı var. Gerçekten hakkını vererek yapıyorsunuz bir şey bunda ne söyleyeyim. O yüzden de şu an gördüğünüz şeyin teklifini ilk hiç düşünmeden biraz da korkarak sana yaptım. Abi. Yani iş çok kaliteliydi çünkü. Çok teşekkür ederim. Yani çok fırsat olursa bunu yapmak çok istiyordum. Doğru bir şey olmuş ki burada buluşabilecek imkanlar da ortaya çıktı. Aynen öyle. Gerçekleşti. Ben de açıkçası mutluyum. Böyle bir algı yaratıp senin gibi değerli insanlar yani gerçekten farklı. Ulaştığım için çok mutluyum. O yüzden de hiç düşünmeden ilk yani alternatifsiz çok acaba böyle bir şey yapabilir miyiz dedim. Çok teşekkürler abi. Karakter çok sağ ol. Çok sağ ol. Evet abi devam edelim. Dediğim gibi çok fazla mesaj geliyor. Şimdi burada aslında birazcık çelişkiye düşüyor. Neden? Kişisel bir algı yaratıyor sayfa insanların kafasında ama bir o kadar da beni çok yetkili bir insan olarak görüyorlar takipçiler. Yani soru cevaplardan mı, paylaştığım şeylerden mi falan. Adamın bana şöyle bir soru soruyor. Şu soru geliyor bana. Silmarillion'un filmi ne zaman çıkacak? Çıkacak mı? Çıkarsa ne zaman çıkacak? Bana geliyor. Ben üniversite öğrencisiyim. Ve yani sorduğu soru şimdi ya çok masumane bir soru gibi duruyor aslında sorduğu zaman. Silmarillion ne zaman çıkacak? Ya çok da değil ya. Evet, değil. Değil. Hani değil. Kötü niyetli de değil soru ama şimdi sorunun arkasına biraz gidelim. Silmarillion dediğin olay yani benim kişisel görüşüm hani minimum yani bir filme imkanı yok sığdıramazsın zaten de. Çok mümkün değil. Minimum 7 film, çıkarsa 7 film. En az 7 film. En az. Onun dışında adamın bana sorduğu soru belki de dünyada çok büyük global prodüksiyon şirketlerinin milyarlarca dolar harcayıp şu anda üzerinde çalıştıkları bir şey. Aynen öyle. Ben buna nasıl cevap vereyim yani anladın mı? Aslında az biraz da gururlandırıcı bir yer. Demek ki seni böyle onlarla bir tutuyor. Ya öyle aynen diyorum ya Bence çok güzel. mutlu oluyorum ama yani ben o yetkili kişi ben değilim yani. Ben değilim. Mesela diziyle ilgili sorular geliyor bana. Ne olacak diziyle alakalı? Plotunda ne var? Ya ben yapım ekibine dahil değilim ki. Projede yokuz yani değil mi? Çok az bir şekilde benimle iletişime geçiyorlar hasbelkader. Hani o da adamların gözüne çarptığı için ben bilmiyorum. Yani ben çok başka biri de olabilirdi belki. Başka bir sayfa da olabilirdi. Ama yani şimdi bu tarz sorular geliyor. Nasıl bir cevap vereyim ki ben bu adamlara anladın mı? Çok zor. Ne diyebilirim? Çok zor. Çok yani zor. makul bir cevap çok zor. Cevap verilir. Yani. Ama hani anlamlı hale getirmekse konu tabii bu tür sıkıntılar evet ciddi konular bunlar yani. Aynen. Hani iyi niyetle yapılıyor olsa dahi Ya ben onun arkasında kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bence de evet. Hani varsa bile manası yok yani. Şimdi burada tabii şunu da belirtelim. Şimdi diyeceksiniz bir soru üzerine amma geyik yaptınız. Şimdi bir soru değil. Yok. Sadece günlük bir soru geliyor olsa bu şekilde amenna başımızın üzerine ama hani
şu an bahsettiğimiz rakamlar, sayılar belli bir yerden sonra gerçekten artık kafanızın karışacağı ve keyfinizin kaçacağı hale de gelebiliyor. Bir de bu işin aslında en büyük sıkıntı denemez ama hani sen ki Instagram'da senin de ciddi bir takipçin var. Evet. Seni takip eden ciddi bir kesim var. Ona rağmen sana gelen sorular, birkaçıyla seninle sohbet ettik. Kamera kapalıyken sohbet ettik. Evet, ettik. Ya bana nasıl gelmesin, benim sayfaya nasıl gelmesin yani, anladın mı? Daha fazlası, daha ve engelleyemiyoruz da. Engelleyemiyoruz. Ya ben her hafta sonu, her cumartesi günü soru cevap yapıyorum. Sayfada. Ve diyorum ki, bakın bana şu soruları sorun. Bilmek istediğiniz, araştırdığınız ama bulamadığınız evrenle alakalı ne var? Evet. Adamın bana sorduğu soru ne? Nedir? Hangi dine inanıyorsun? Yani ne alaka? Çok alaka. Veya bana şunu soruyor. Aragorn mu kazanır, Legolas mı? Nerede? Hani ne yaparlar? Hangi ortamda? Hangi kategoride? Evet, aynen. Biraz spesifik olsa cevap vereceğim. Bak gerçekten bütün samimiyetimi söylüyorum, cevap vereceğim. Birazcık hani şey olsa, anladın mı? Detay olsa. Tutarlı olsa diyelim ya. Tutarlı olsa. Tutarlı olsa. Şimdi oyununu oynuyorlar, ciddi mi kapışıyorlar, zevkine mi, eğlencesine bir şey yapılıyor, yüzecekler mi, koşacaklar mı, ok mu atacaklar, kılıç mı dövüştürecekler, yüksek mi atlayacaklar? Yani, evet. Saçma sapan bir şey yani, Evet, anladın mı? Hani evet. Bunlarla da aslında biraz dolu olmamızın diyorum. Sen de var bende de bazen böyle çok evet. net sadece geleceğiz adres neydi filan gibi bazı tavırlar. Geleceğiz adres neydi? Buyurun tabii, hani ev değil ya, o yüzden herkes gelebiliyor. gibi hani böyle, şimdi burada bu arada bunu da belirtelim, kötü niyet gibi bir şey veya bir suçlama değil ama bazen azıcık biraz daha bir tın daha böyle yumuşak bir empatiyle baktığınız vakit size olsa da sizin de hemen hemen rahatsız hissedeceğiniz ya nezaket denen bir şey var. Evet. Nezaket denen bir şey var. Yani bak sen beni evine çağırdın. Geldim buraya. İçeride koleksiyonu zaten çektiğim videolar var. Evet ya. Yani sen alıp bana vermeden ben bir şey dokunmadım yani, korktum. Gerçekten yani. dokunmadım. Ben şahidim. Gerçekten ya, zorla kılıcı verdik ya, tut arkadaş. Yani bu arada hani böyle sakin durduğuma bakmayın, çıldırıyorum. Yani evi gerçekten görseniz ibadet edilecek bir adeta yani. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel ama ya. İstediğin vakit gel, sana kapımıza. Çok teşekkür ederim abi. Yani, çok teşekkürler. Şu an itibaren has ve az kadronun içindesin yani, net. Ev senin yani. Çok teşekkürler. Yani dediğim gibi bu şekilde olduğu zaman da bu da işin birazcık bu soru kısmı. Bazen yorumlar. Ya ben yorumlarda o kadar dayak yemiyorum bak. Aynen güzel yorumlar geliyor. Eyvallah. Bakıyorum, atıyorum mesela adam çok güzel yorumlar ya. Yorumda soru soranlar var mesela. Ki eğlenceli bir detay. Çok güzel, evet. Çok güzel. Hani ciddi anlamda bilgili ve bilgilenmek isteyen bir kitle takip ediyor. Tabii arayıp bir şeyler bilip onu biraz yükseltmeye çalışan. Aynen. O bence çok güzel bir olay. Onun dışında Türkiye'deki algıyla ilgili birazcık konuşmaya başlarsak çok ciddi sıkıntılı bir kitle olduğunu düşünüyorum ben. Niye? Bu girişte bahsettik ya, Tolkien'le alakalı yapılan her şey sırf Tolkien'le alakalı olduğu için çok iyi olduğunu varsayıp, çok güzel olduğunu kabul edip hayatına sokanlar ve onu çok o şekilde tüketen bir topluluk var, bir güruh var. Ağırlıklı olarak Türkiye'de. Sebebini gerçekten bilmiyorum. Yani özel bir sebebi yok. Dolaşıyorum çok, yani sen biliyorsun. Evet. Keza sen dolaştın, kendin gördün. Böyle bir kitle var. Ya bunu kimseye hakaret dışında söyleme, bu bir tespit sadece. Ya fotoğraf çekiyoruz bir nevi diyelim. Yani işte şunu kimse anlamıyor. Biz eğer yapılan bir şeyin kötü olduğu vakitte söylemezsek sonrasında yapılacak şeyler de kötü olur, ona benzer. Tabii doğru. Öyle olur yani. Dürüst bir eleştiriyle daha standartını, kalitesini yükseltmek lazım. Aynen diyorum yani, adam şunu izliyor ve diyor ki mükemmel bir film değil. Ve senin bunu yüksek bir sesle söylemen lazım. Ha şimdi Hobbit mükemmel bir filmse Yüzüklerin Efendisi'ni tabir edebileceğim bir kavram yok. Evet. Yani onun mükemmeli oysa, onu da bilmiyorum. Gerçi belki de öyledir. Adam onu düşünerek söylemiştir ama zannetmiyorum. Yani işte orada ben şey gibi düşünüyorum. Yani bir heyecan var. O filmin geldiği noktada artık öyle bir gaz olayı oluyor ki mükemmel film. Değil. Yani seyir değil mi? Seyir zevki yüksek ve güzel film birbiriyle çok karıştırılan iki kavram. Evet. Yani burada ona katılıyorum. Aynen. Onu bir parantezle ayırmak lazım yani.
seyir zevki yüksek film, bu bir komedi filmi olabilir, Aynen öyle. Birçok şey bir aksiyon filmi olabilir. Evet, evet. Ama kaliteli film mesela genelde bilinen bir şeydir, komedi filmleri. IMDb'de falan baktığında öyle 8, 9, 10 almazlar. Asla. 6, 6,5, 5,5 hatta 7'yi gören komedi filmi Zor. ben kendisinin Oscar'ını almış gibi Korku bir şey. filmleri de mesela. Aynen öyle. Ki Bunlar çok sağlam filmler de var. Evet, Aynen. var, Aynen. var gerçekten. Şey izledin mi? A24 diye bir yapım şirketi var. Yok, Hereditary diye bir film vardı, onu izledin mi? bilmiyorum. Bir listene ekle. Listene ekle, dediğim şeyi anlayacaksın. Aklımda. Aynen. Biz korku filmlerinden korkuyoruz. Evet, korku filmlerinden korkuyorum. Öyle mi? Pardon. Yok yok, onu yine listeye koyalım şey. Ya dediğim gibi şimdi sosyal medyaya baktığımız zaman da bahsettiğim bu seçicilik olmamasının çok normalleştiğini görüyorum ben. Az önce bahsettiğim sayfalardan ötürü. Anlayabiliyorum. Anlıyorum, çok net. Yani, çok net resmi çekiyor. Umarım siz de anlıyorsunuzdur. Yani burada bu kimsenin şahsına veya kişisel bir hakaret değil, fakat yaptığı işe. Eğer hakaret olarak birisi bunu algılayacaksa kendi yaptığı işe. Özverisiz yapıyorlar, kötü yapıyorlar ve yapmamaları gereken bir şey yapıyorlar bence. Anladım. Bu kadar basit değil çünkü. 26 tane kitap var. Evet. Ben hepsini okudum. Okudum. Sen hepsini okudun yani. Kaçarı yok. El mahkum. Yok. Ya şimdi böyle olunca ne yapacağız? Tabii beklentilerin Çok ona göre büyük bir yükseliyor. emek var. Tabii. Çok büyük bir emek var. Evet, biraz daha demek istediğim gibi hani mesela Filter'de yazdığı yılbaşı mektupları diye bir hikaye var. Çok Ki aynen. çok ciddi bir çalışma değil ama onun bile bir standardı var. Ya esinlenilen noktaları görüyorsun. Evet, onun bile bir standardı var. Çok ciddi yani. Bununla birlikte ya bu konuda ya benim gerçekten çok sıkıntıya düştüğüm yerlerden bir tanesi bu. Hani özellikle Instagram mecrasında. Başka yerleri çok fazla bilmiyorum. Yani Twitter'ı çok fazla bilmiyorum. Blogları çok fazla bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. YouTube'da Türkiye için konuştuğum zaman şu an bir tek seni biliyorum. Başkaları da varsa bilmek isterim. Ben de. Şu an için ben de bir tek kendimi biliyorum. Evet. Böyle. Onun dışında Kalite konusuna katılıyorum. Bak çok net söyleyeyim. Hazırlarken bir şeyler yapmaya çalışıyoruz şu an, tabii ki hala çalışmaya devam ediyor. İşte 15 Ocak'ta çıkmış olacak ki bu video gördüğünüz gibi 15 Ocak'tan önce çekiliyor oluyor bu durumda. Evet. Bugün ayın yılın son günü. Yılın son günü. Yılın son günü. Evet. Yılbaşı programı aslında bir nevi. Baktığımızda. Öyle paylaşabilirsin. Tabii öyle bence de. Aynen. Yaparken ben de belli bir kalite yakalamaya çalışıyorum. Yani gerçekten bir şeyler olsun. Evet. İçine böyle çok duyulmamış, bu güruhun veya o Tolkien hayranlığının içinde çok fazla dile getirilmemiş detayları koymaya çalışıyorum. Evet. Yani işte ne bileyim bir Samwise'la ilgili bir şey çektiğim vakit işte 4 kardeş olduğunu, 4 kardeşin en küçüğü olduğunu filan gibi böyle hani genelde çok ortalıkta dolaşmayan, evet. Çünkü klasiği nedir? 13 çocuğu olmuş olması, evet. Çok klasik bir bilgi. Tabii bunu da verdim ama onun yanında böyle daha yumuşak, daha alttan ki aynen. Tolkien'in favori karakterlerinden biri, çok net, açık ara. Benim de hiç sevmediğim karakterlerden biri mesela. Benim de çok nefret ettiğim adamlardan bir tanesi. Bak buradan girebiliriz, neden? Abi İyiymiş abi. çok şey ya. Hani ben Tolkien'in şu fikri var ya, en beklenmedik karakter, en beklenmedik individual, çok beklenmedik şeyler yapar. Evet. Çok abarttığını düşünüyorum. O kadar da değil. Bu noktada bahçıvan kalsın diyorsun. Lütfen. Lütfen. Yani ben Hobbitlerin direkt oraya gitmesine çok karşıyım. Evet. Hikaye evet o noktada biraz ama tabii işte yok, hikaye çok güzel. Ben edebi hiçbir şeyi eleştirmiyorum. Mutlaka. Benim kendi düşüncem. Bundan dolayı da çok dayak yiyeceğim. Yedim. Yine yiyeceğim. Bakalım. Bilemiyorum. Yapacak bir şey yok. Bence fikrini açıkladığı için saygı gösteriyoruz ve süper bir olarak düşünüyorum. Evet. Abi şimdi bu noktada ben şeyle düşünüyorum, katılıyorum ama şimdi aklınızdan şöyle bir şey geçmesin ya kardeşim, Hobbit oraya kadar gidiyor, garip buluyorsun da işte ork var, troll var, işte balrog çıkıyor, niye garip gelmiyor diyorsunuz. Hani matematiği o şekilde kurmuyoruz yanlış anlamıyorsam. Matematiğimiz o değil yani, evet. Zaten Balrog, yüzüğün her şeyi yönettiği, işte Sauron, Morgoth, detaylar Mordor, her yerin, mekanın, karakterin detaylarına hakimiz bir şekilde. Bu noktada hani Hobbit'in kapasitesinin oraya gelemeyeceğini düşündüğü için, yanlış mıyım? Aynen öyle. Değil mi? Yani o olay budur sonuçta. Tarihte yaptıklarına biraz, çünkü ciddi de yazmış adamların. Evet. Ufak tefek birkaç tane savaşları var evet ama yani Hobbitler. Referanslar var sonuçta yani öyle üst düzey bir başarısı olmayan bir ırktan bir anda böyle dünya yıldızı... Tabii ben şimdi şeyi çok merak ediyorum. İkinci çağın anlatıldığı film, dizi çıktığında insanlar acaba ne yapacaklar? Orada Hobbitlerin hiç alakası yok. Evet. Ve çok büyük
ulu böyle şey, o Yüzüklerin Efendisi'nde Hobbit'te mesela büyük krallıklar var ya geçmişteki büyük krallıklar, onlar- dev savaşlar, onlar var. Onlar çıkacak abi. Bir kere Numenor, bak şurada gördüğünüz mesela kalkanın üstündeki Numenor ağacı. Evet. Numenor en sıkıntılı, Evet, benim de evet. en sevdiğim adamlar bu arada. Bayılıyorum. Favorimiz Numenor. Favorimiz Numenor. Güzel. Bence de. Eğlenceli ama ya. Çok. Ne? Çok. Böyle detayları güzel, böyle iyi düşünülmüş. Ya çok Genel olarak bak tabii ki fan olduğu için, daha doğrusu favorin olduğu için sen çok daha net detaylandıracaksın diyorsun. Ya öncelikle ben şunu düşünüyorum, benim bu adamları çok sevmemin sebebi ne? Ne? Şimdi Orta Dünya'nın tarihine Orta Dünya'nın genel olarak konsepte baktığınız zaman Tolkien'in yarattığı şöyle bir algı var, bir yaratıcı var. Bu her şeye kadir bir yaratıcı. Her şey de onun elinin altında ve istediği gibi dönüyor. Evet. Bu adamın istemediği bazı şeyler var. Bu Numenorların bir anda kötüleşmesi. Bir anda çünkü biliyorsun Sauron oraya, bir anda da olmuyor gerçi, bu bir süreç ama. Belli bir süreci var evet. Aynen, Belli Sauron oraya geliyor, belli bir sekans. kandırıyor, adeta bir din taciri gibi. Adamların hepsi Morgoth'a tapmaya başlıyorlar, değişik insanlar kurban ediliyor bilmem ne derken Orta Dünya'ya, biliyorsun Numenor bir ada, Orta Dünya'nın birazcık batısında ama aşağıda kalan, birazcık güneyde kalan yıldız şeklinde bir ada. Orta Dünya'daki insanların büyük krallıklarından orada Gondor'un ataları aslında gelenleri, o kötüleşmeyen, yozlaşmayan birkaç daha tanesi. saflığını veya özünü korumuş diye Aynen öyle, aynen öyle. Bu adamlar bir anda hadi Orta Dünya'yı da şimdi ele geçirmeye gidiyoruz derken hop bir anda ada batırılıyor, ada. Atlantis. Yani. Ama yani Eru direkt, yani adam direkt o hikayede atladığı yerlerden bir tanesi. Değil mi? Oyunun dışındasın ya. Tamam. Aynen. Yok bunu yapmamalıydın hadi. Evet. Resmen öyle yani. Bir bu, bir de Gandalf'ın gelişi. Gandalf'ın gelişi evet. Onu da yaptım, konuştum, baktım yerler var. Gandalf başta gelemiyormuş ya. Nasıl? Ondan bilmiyorum. Korkmuş Sauron'dan filan, reddetmiş öyle İlk Orta Dünya'ya İlk gelişi. gelişi, Onu ilk biliyorum. gelişinde evet. İlk gelişinde öyle bir duraklaması filan var yani. Evet. İtiraz etmiş. Ha, evet. Onu biliyorum. Yapmasak mı etmesek mi filan halleri var adamın. Çünkü Sauron'un en büyük özelliği Anahtar. Hediyelerin efendisi Evet, diyor evet. adam. Aynen. Çok sinsi. Sinsi. Baktığın zaman yani Yüzüklerin Efendisi'nde inanılmaz böyle bayağı tank bir karakter gibi görünüyor aslında. Aslında intelligence tarafı yani zeka tarafı böyle oyun İstihbarat birimi gibi çalışıyor. İnanılmaz evet ve var mesela ben okuduğum diğer romanlarını da okuduğunuzda fark ediyorsunuz. Birini sorgularken veya bir şey sorarken böyle psikolojik şeyler. evet, Aynen. tuzak kuruyor resmen. Aynen. Yani böyle sen ne isteyebilirsin, seni ne zayıflatır onlara bakıyor. Yani dediğin gibi istihbarat zaten çok kuvvetli. Aynen. O bulduğu açıktan böyle yavaş yavaş seni çökertiyor psikolojik olarak ve oradan yürüyor. Öyle. Çok değişik bir olay aslında. Yani dediğin gibi Yüzüklerin Efendisi'nde bodozlama, Allah aldı topuzu, Allah attır, vur, göm. Direkt ilk gördüğümüz silüeti de o zaten Evet. Sauron'un. Ya böyle bayağı birazdan bilek güreşine oturacakmış bir havada geliyor. Şu miğfere bakar mısın? Taktım bile. Umarım Görünüyor mu? Şöyle hemen aradan bırakalım. Mutlaka bir şekilde ki miğfer de yanında ama gerçi o Azog'un değil mi? Yok, Azog. aynen o Azog'un. Aynen. Orijinal topuz henüz daha koleksiyonumuza katılmadı. Daha katılmadı mı? Evet. Harbi mi ya? O da bu arada çok Bütçe olarak sıkıntı yarattığı için yoksa başka bir şey. Aynen. Koleksiyon pahalı. Vakit harcamış. Acayip derecede. Zaten bu arada yanlış anlıyorum ama pahalı dediğin vakit yani bu bir para birimi olarak değil, zaman ayırman. Ya bir süre sonra zaten şeyden çıkıyor, hani ondan çıkıyor benim düşüncem. Tabii hobi olma, hayat tarzı yani şimdi temizliği, bakımı, yeni parça bulma, araştırması, elindekilerin işte bir şekilde bunları sonuçta belli bir kendine de güzel gözükecek ve yakışacak şekilde yerleştiriyorsun. Bayağı bir planlaması var yani her gün mesai harcıyorsun ki formunu koruyabilsin. O yüzden de pahalı bir olay yani hayatından belli bir zaman, belli bir emek, belli bir çaba vermek zorundasın. Aynen öyle. Yani astım, oturdum seyrediyorum. O zaman hepsini toz kaplardı. İşte bugün içeride gördüm. Toz varmış. Onu diyecektim yani şimdi hani gelip görmek nasip oldu. Çok ciddi anlamda emek isteyen büyük bir şey aslında. Her gün temizliyoruz, her gün değil. Yalan söyledim, haftada bir. Ve bakım istiyorlar. Tabii. Mesela bazıları sen bana göster, hasarlı mesela derisi dökülenler, şunlar bunlar falan filan var. Bunların bakım isteyenler. Spreyleri var, sıkıyorsun ve temizlemek için. Seviyorsun evet. Yoksa paslanıyorlar. Ve bir de ufak bir bilgi, hepsi burada değil mi? Değil. Aynen. Hepsi burada değil. Sadece İstanbul'da değiliz. Ankara'da da belli parçalarımız var. Ankaralıyım orijinalde o yüzden Ankara'da. Şimdi niye Ankara olmasın da hani İstanbul'dayken diye.
Ve ikinci bölüme de ara verdik. Biraz sonra yine beraberiz.